Onlar için ölüm yaşam kadar doğaldı ve ölmekten hiç korkmazlardı. Osmanlı'nın bilinmeze doğru uzanan yolculuğunda akıncılar buna öncülük etmiştir. Akıncıların disiplin, cesaret ve sadakatleri düşmanların bile hayranlığını kazanmıştır. Osmanlı Devleti tarihindeki en eski askeri birlik akıncılardır. Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında tahta geçtiğinde akıncıların sayısı 50 binin üzerindeydi. Türk tarihinin en büyük akınlarından biri olan Erdel Akını'na 43 bin akıncı katılmıştır. Akıncılığa kabul edilmek çok zordu. Bunun için doğrudan doğruya gönül rızası gerekirdi. Akıncılık genellikle babadan oğula devam etmiştir. Zira bir akıncıyı ancak daha tecrübeli bir akıncı yetiştirebilir. Akıncılık kanunnamesine göre akıncılık ırsidir. Şehit olan ya da savaşamayacak duruma düşen akıncının yerine oğlu geçer. Oğlu yok ise aileden olan bir erkek çocuk akıncı birliğine katılabilirdi. Aile dışından biri akıncı olmak isterse imamı veya dürüst birini kefil göstermek koşuluyla bu birliğe katılabilirdi. Akıncı olabilmek için Osmanlı Türk'ü olmak şarttı. Her 10 akıncıyı onbaşı, 100 akıncıyı subaşı, 1000 akıncıyı da binbaşı komuta ederdi. Bu komuta zinciri bütün kuvvetlerin başında olan Akıncı Bey'in kontrolü altındaydı. Akıncı beyleri istedikleri kişileri ocağa alır, istemediklerini almazlardı ve oldukça geniş yetkilere sahiptiler. Akıncı beylerinin çoğu Osman Gazi'nin arkadaşları olan tanınmış komutanların çocuklarıdır ve doğrudan padişahtan emir alırlardı. Akıncıların en yiğitleri Dal Kılıç ve Serden Geçti adıyla anılırdı. Bunlara fedai denirdi ve düşman içine tek dalmak ya da bir kaleye yalnız girmek gibi çok zor görevleri vardı. Kültürlü ve bilinçli olan akıncılar Kızıl Elma ülküsüne sıkı sıkıya bağlıydılar. Akıncıların soyları binlerce yıl önce dünyanın en iyi at koşumlarını ve binici çizmelerini yapan bir ırktan geldiği söylenir. Bu birlik hiç şüphesiz dünyanın en tehlikeli ve en hızlı süvarilerinden biriydi. Akıncılar kendilerine has taktikler kullanarak düşman birliklerini bozguna uğratırlardı. Devletten asla maaş almazlardı ve ana geçim kaynakları ele geçirilen ganimetlerdi. Akıncı birlikleri mensubu oldukları Akıncı ailesinin adı ile anılırlardı. Arnavutluk ve Dalmaçya'da Evronus oğulları, Mora ve Yunanistan'da Turhan oğulları, Bulgaristan'da Mihal oğulları, Bosna ve çevresinde Malkoç oğulları ailesi gibi Akıncı aileleri babadan oğula akıncılığı sürdürmüşlerdir. Akıncı aileleri devletin uç bölgelerinde faaliyet halinde bulunmaktaydılar. Özellikle Avrupa milletleri ve Balkanlarda yaşayan insanların örf, adet ve dini inançları hakkında ayrıntılı bilgilere sahiptiler. Bazıları Osmanlı toprakları dışındaki milletler içinde bir süre yaşayarak tam anlamıyla o milletin bir ferdi gibi davranabilirdi. Yine de diğer milletler içinde kendilerine ajanlık yapacak insanlar bulur ve onları eğitirlerdi. Halil İnalcık'a göre akıncılık Osmanlı geleneğinin ve kültürünün bir devamıdır. Bu sayede Osmanlı, Rumeli'de yayılma ve Orta Avrupa içlerine kadar ilerleme imkanına sahip olmuştur. Akıncılık bir sistem halini almış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa fetihlerinde büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu yüzden Avrupa'da büyük korku uyandıran savaşçılar olarak anılırlardı. Eski Alman İmparatorluğu'nun askeri dergisinde Avrupa'nın en âlâ süvarisi Osmanlı süvarisidir ibaresi yer almaktadır. Akıncı Ocağı, çağdaş ordulardaki komando sınıfının karşılığıdır. Atlı ve hafif silahlı bir birlikti. Görevleri ordunun 4-5 gün ilerisinden ilerleyerek düşman arazisine şiddetli bir baskın yapmaktı. Ve düşman bu baskından sonra bozguna uğrardı. Savaş sırasında ordu harekete geçmeden yol güzergahını denetim altına alırlardı. Köprüler, önemli geçitler gibi ordunun ikmal yollarını güvenceye alırlardı. Ayrıca bu akınlar sayesinde düşman arazisi hakkında istihbarat sağlanırdı.
Bazı durumlarda çatışmaya girmezler ve düşman arazisini gözetleyerek bilgi toplanırdı. Kimi zaman düşmanı kışkırtarak karşılık vermelerine olanak sağlanırdı ve bu sayede düşmanın muharebe gücünü açığa çıkartırlardı. Akıncıların fethettikleri şehirler ve kaleler devlete ait olmakla beraber fethedilen bölgenin köylerinde kendilerine mülk ve araziler de verilirdi. Akıncıların bir sınıfı sanılan deliler aslında akıncılardan ayrıydılar. Deliler iri yarı ve sağlam yapılı insanlardan seçilirdi. Akıncılar ise beden yapısı olarak atletik, fazla hantal olmayan sağlıklı kişilerden seçilirdi. Sürekli eğitim ve hareket halinde olduklarından dolayı her türlü doğa koşullarına dayanıklı olurlardı. Kıyafet olarak hareketlerini kolaylaştıran hafif ve rahat giysiler giyerlerdi. Zırh kullanmayı tercih etmezlerdi. Ağır silah ve teçhizat taşımazlardı. Silah olarak kılıç, kalkan, mızrak, balta ve bozdoğan taşırlardı. Napolyon'un şu sözleri Osmanlı askerini anlamak açısından manidardır. Osmanlı askerini dal kılıç olmaya mecbur edecek kadar sıkıştırmak el vermez. Bir kere dal kılıç olmayı göze almış birkaç yüz adam meydana çıkarsa mağlup olmamak mümkün değildir. Uzun mesafeleri kısa sürede koşabilecek şekilde yetiştirilen ve birçok meziyeti olan akın atlarının eskisi kadar yetiştirilmemesi bu teşkilatın zayıflama sebeplerindendir. Fetihler döneminin sona ermesi ve duraklama devrinin başlaması ile akıncılar görülmez olmuştur. 1595 yılında Koca Sinan Paşa'nın Eflak'ta Prens Mihel'e yenilmesi üzerine Tuna'nın öte yakasında kalan akıncıların ve akın atlarının pek çoğu telef olmuştur. 16. yüzyıldan itibaren sayıları iyice azalan akıncılar geri hizmetlerde kullanılmaya başlanmıştır. Akıncıların yerini bu dönemden sonra Kırım hanlarının emri altındaki Tatar askerleri almıştır. Akıncı adı 1826 yılında resmen ortadan kalkmıştır. Akıncılar aman diyene asla kılıç kaldırmazlardı. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara asla dokunmazlardı. Akıncılar kutsal görevler uğruna savaşmışlar ve akınlar yapmışlardır.